Japonlar, Koreliler çok fazla geliyorlar. Nevşehir bölgesine göre ev kiraları biraz daha yüksek mesela. En kötü ev şu anda 20 bin lira olmuştu. İlk başta kız tarafı erkek tarafına gelir. Eğer erkeğin yaptığı çömlek simetrisi uygun, istenilen ölçüde yapıldıysa tamam. Erkek sınavı geçti, evlenebilir. Bu bir güneş. İbinden dolayı da Hitit güneşi. Bu da hayat ağacı. Baba, anne, bir de çocuklar. Eskiden bizim burada kadınlar eşleri askere ya da gurbete gittiğinde gözyaşlarını içine damlatır. Atın üstündeki asker öldüğü zaman at ne oluyor? Yılkı haline geliyor. Kapadokya ismi oradan geliyor. Güzel atlar diyarı. Yaşadıkça çok güzel coğrafyaların olduğunu görüyorsun. Konfor ruhun bataklığı gerçekten. Dostlar herkese selamlar. Biz şu an Kapadokya'nın Uçhisar tarafındayız. Uçhisar Kalesi'nin hemen ön tarafındayız. Uçhisar Kalesi'ne girmeyeceğiz. Giriş ücreti olarak tam 250, öğrenci 130 TL. Evet. Buradan böyle dışarıdan bir bakış atacağız. Ondan sonra çömlek yapmaya gideceğiz. En merak ettiğimiz konulardan birisi çömlek yapımı. Ardından da dostlar bir ATV turuna katılacağız. Size şunu da göstermek isterdik. Ne yazık ki gösteremiyoruz. Balonların kalkış esnasındaki o muhteşem, sanki bir rüyanın içindeymişsin gibi bir görüntü oluyor böyle. Ona ne yazık ki katılamayacağız çünkü bugün kalkmamış balonlar, yarın da kalkmayacakmış. Havadan dolayı. Bir sonraki seferde geldiğimizde hem biniş yapacağız hem de hazırlanış kısmını çekeceğiz size. Şimdi biz bir günlük uğradık buraya. Dün gece geldik. Gece karanlığında bir şey göremedik. Mağara Otel'de kaldık. Mağara Otel'de kapanışı yapmıştık zaten dün. Şimdi gözümüzü açtık. Direkt otelden ayrıldık. İlk nokta olarak Uçhisar Kalesi'ne geldik abi. Ben etrafı böyle size gösterirken birkaç bilgi vereyim abi. Burası Kapadokya'nın en yüksek noktası. Buradan baktığınızda bütün bölge ayaklarınızın altında gibi görünüyor. Karşıda Göreme, biraz ileride Avanos, Erciyes Dağı açık havada net şekilde seçiliyor ama şu an ileride görüyorsunuz ki bulutlu hava. Burası aslında doğal bir kaya kütlesi ama tarih boyunca insanlar burayı oyup ev, depo, sığınak yapmış. Yani şu an üstünde durduğunuz yer sadece bir manzara noktası değil, bildiğin yaşam noktası. Japonlar, Koreliler çok fazla geliyorlar. Farklı farklı pozlar veriyorlar. Çok tatlılar. Değil mi? Şimdi dostlar burası Kapadokya'nın en yüksek kısmı oluyor. Uçhisar Kalesi. Kaleyi gördük. Şimdi devam edelim. Çok güzel bir etkinlik olan çömlek yapımına, Avanos'a gidiyoruz. Az önce yukarıdaydık. Şimdi bir tık aşağı indik. Buradan da bu şekilde böyle bir Uçhisar manzarası gözüküyor. Bakın şurada da etiketler yapıştırılmış. Kimlerin bu? Reading White, Naluka. Yabancı sanırım. 2 teker, Rota, selam olsun Türk. Bunlar da yabancı. Buradan tekrardan sesleniyoruz. Bak Sri Lanka'da seslenmiştik. Sevgili arkadaşımız Muhammed Özyanıkoğlu'na. Bak o kadar dünyayı geziyoruz. Hani bizim etiketimiz dostum? Hani bizim? Bak herkes buraya ne kadar güzel etiketlerini yapıştırıyor. Biz niye yolumuz bir etiketi yapıştırmıyoruz artık diye reklamcı arkadaşıma sesleniyorum. Lütfen bu tur dönüşünde bize hemen bir etiket ayarlıyorsun diyerekten buradan da arkadaşımıza sistemimizi gönderiyoruz. Fakat mevsiminde değiliz burası için. Mevsiminde olmadığımız için balonlar kalkmıyor ve hava biraz soğuk oluyor. Ondan dolayı ya bahar aylarından sonra gelirseniz Kesinlikle daha daha isabetli güzel olur diye düşünüyorum. Daha sonra geldiğimizde de balonu mutlaka yapacağız abi. Şimdi devam edelim Avanos'a, çömlek yapımına. Dostlar şu an bulunduğumuz konum Göreme. Tam merkezi, tam turların başlangıcının olduğu yer. Bak klasik araçlar şurada mesela. Bunlar da Klasik tur araçlarla yapıyorlar mı? evet turlar yapılıyor. Fotoğraflar falan çekiliyor. Avanos'a doğru gidiyoruz. 8.7 kilometremiz var. Bakın tam Avanos'un girişinde neyle karşılaştık? Kardeş şehir belediyeleri diyor Avanos'la. Burası Avanos'un tam merkezi oluyor abi değil mi? Merkez diğer taraf, öbür taraf. Köprünün Merkez öbür diğer taraf Aha. oluyor. Burası Burası açık pazar meydanı oluyor. Açık pazar. Sebze pazarı falan oluyor. Bu sene itibariyle yani geçen sene yaz başlarında bir de perşembe günlerinde sosyete pazar diye elbise falan, tabak çanak gibi öyle bir şeyler de başladı perşembe günleri. anladım. 15 günde bir antika pazarı kuruluyor. Aa süper. Her ayın ikinci haftası pazarı. Pazar Anladım. günleri. Anladım. Diğer cuma günlerde full sebze pazarı. Burada tabak çanak ıvır zıvır. Bu tarafta da onlar Daha var. canlı oluyor yani. Bu taraf içeride sebze oluyor. Sen her gün açıyor musun abi? Ben şurada köfte döner ocağım var. Hı hı. Bir yıldır ben işletiyorum orayı. Aa süper. Burası da Burası arkadaşın 3-4 gün 5 gün burada kalıyor. güzel. Kuru yemiştir,
baharattır. Ne ararsan üzüm, var. Peynir, zeytin gibi Burada şeyler de var. yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir yer çünkü. İyi de he, Zorlukları var mı abi? çok da yok gibi ya. Büyük şehir gibi tabii çok fazla masrafı yok. Nevşehir bölgesine göre ev kiraları biraz daha yüksek mesela. 8-10 bine, 15 bine Ürgüp'te Göreme'de vursan ama Avanos'ta hem ev fiyatı hem de kira fiyatı yüksek biraz. Bir emekli 20 bin lira maaş alır. Evet. En düşük, en kötü ev şu anda 20 bin lira Avanos'ta. Avanos'ta. sıkıntı. İşte turistik olması yerli halk için de biraz tabii Avanos zorluk Kapadokya bölgesinde çok yükseldi fiyat olarak. Ev fiyat olarak Ki satılık. gün geçtikçe bir de buranın popülerliği de artıyor Daha da abi. artıyor, Ondan evet. dolayı daha da fazla insanlar gelmeye başlıyor. Evet, öyle biraz daha yüksek. Buranın bu Avanos bölgesinin özellikle çömlek yapımı Çömlek, meşhurmuş çömlek. abi. Avanos Türkiye'de kırmızı toprağın, çanak çömleğin toprağı burada. Peki Irmak kenarında. biz deneyebiliriz değil mi abi? Var galiba Çanakçıların deney. hepsine gidin, hepsini de yaparsınız. Hangisini önerirsin mesela? Direkt ona gidelim. Senin önerdiğine gidelim. Postanın karşısında çok. 15-20 Postanenin tane. karşısında. Köprüyü geçince 150 metre sol tarafta. Yani normal çok fazla satış olan değil ya. Ufak tefek böyle denemelik yaparlar. Ufak tefek satış yaptı da vardır ufak tefek de. Beni söyleyin, köfteci Erdal gönderdi diyeyim. Tamamdır abi. Kendiniz geçirir oraya, oturtur tezgah. Tezgahta yavaş yavaş elinizle Onu beraber. bir deneyimlemek istiyoruz olur. açıkçası Çok gelmişken. Çok memnun olduk abi. Görüşürüz. Erdal Sağ abi olun. cansın. Çok memnun Sağ ol. olduk. Siz neresiniz? Ben İstanbul yerlisiyim, eşim Manisalı. Birazdan nasıl yapılması göstereceğiz evet. İlk başta kız tarafı erkek tarafına gelir. Eğer erkeğin yaptığı çömlek simetrisi uygun, istenilen ölçüde yapıldıysa tamam. Erkek sınavı geçti, evlenebilir. Daha sonra kız tarafına gider. Verilen ölçülerde eğer halıdan ilmikleri sık sık olmazsa kıza derler ki sen halı dokurken bile sabredemiyorsun. Bir ömür boyu bu adama nasıl bakacak? Çok Tatlı manidar. dille, güler yüzle derler ki bizim oğlumuz evliliğe müsait değil. Başka bahara diye tatlı dille gönderirler. Ama istedikleri ölçüde halı kilim olursa hemen orada izdivaçlarını gerçekleştirirlermiş. Bu işin sırrı ne abi peki? Sabır. Böyle şekil veriyorsun ya, neye göre şekil veriyorsun? Ya şimdi Kolay yapacağım değil. ürüne göre. Bir de bu işin öğrenim süresi çok fazla, çok uzun. En kötü bir usta 10-15 yılda yetişiyor. Bir de bizim bu meslek çok nankör bir meslek. O yüzden bir fiil bu iş yapman gerekir. Doğru. Yoksa elin hemen dağılır. Bayanlar nasıl hamur yiyoruz? Biz de havuzlarda yiyoruz. Toprak iyice homojen hale gelir. Ve daha sonra tek tek bu şekilde işlenirler. Bu işlemler iş. bittikten sonra güneş varsa 15 dakika güneşte kalır. Eğer güneş yoksa hava karlı, yağmurlu, kış günlerindeyse en az bir ay kadar kurutma odalarında bekletilir ve iyice kurutulur. Daha sonra fırına girer. Fırında da 10 saat kalır. 900 ila 1200 santigrat derece arasında pişer. Yüzeyleri tek tek çizilir, boyanır. Genellikle biz Selçuklu, Osmanlı, Minyatür, Haliç ve bizim bölgeyi anlatan Hitit tarzı çalışmalar yaparız. Buranın yerlisisin değil mi abi? Ben orijinal Avanosluyum. Oo. Benim gibi Güzel oldu %30 kaldı. Çünkü 80'lerde ihtilalinde çömlekçilik biraz gerilemiş bölgede. O yüzden herkes yurt dışına gitmiş. İlk Avrupa'ya gidenler bizim bu bölgeden gidenler. 5 dakikada ne kadar güzel yaptın Evet. ya. İşte 30 yıldır artı 5 Yapıyorsun. dakika. Doğru. Ya bunu tabii ki öğrenmesi dediğin gibi çok uzun bir Çok süre. uzun. Bak bu işi yaptığımız için sizleri tanıdık. Doğru. Doğru. tabii. Yaptığımız ürünleri insanlar beğeniyor, alıyorlar. Çok güzel bence bir iş. Tabii biraz bölgenin reklamı az. Tabii yabancı halkımız daha çok biliyor. Evet. Kendi evet. halkımız. Kendi Türk- halkımız bilmiyor Türk gerçekten. olarak bilmiyor. evet. Vay be. Eline emeğine Allah sağlık. eline emeğine sağlık abi. Parça bence bu. Bu bir güneş. İbiğinden dolayı da Hitit güneşi. Orijinali 1400'lü yıllarda 15 kilometre uzaklıkta ilk Topaklı köyünde bulunuyor. Kralın mezarında çıkıyor. O dönemlerde evlere nazar değmesin anlamına gelir ve Avanos'ta yapan usta sayılır. Şu an 4 tane ustamız var. Birisi de benim babam. Vallahi. Ayrıca o dönemlerde içine şarabı dolduruyorlar ve dağın en üst zirvesine bırakıyorlar. Güneş gün doğmadan. Halkanın ortasına vurursa kendi dinlerine göre içindeki şarap kutsal sayılır. Ve saygılarından dolayı Aa, kutsal Vay. saydıkları insanlar, işte bakir kadınlar, özel törenlerde omuzlarına takarlar saygılarından dolayı. Eğilerek ikram ederler. İstenilirse yüzeyleri çizilir, boyanır.
Bu genellikle eskitme, akıtma tarzı ama en eski motif budur. Hitit motifi. Bu motifler halı kilim motifi ve o dönemdeki haberleşmeye ait çalışmalar. Hayvan figürü de Kapadokya ilk adı. Güzel atlar ülkesi. O da bizim kendi kattığımız bir çalışma. Orijinalde bir tane Ankara Medeniyetler Müzesi'nde sergilenir. 4 parçadan oluşur. Halka, ayak, ipik ve kulp. Bu da Haliç. Haliç kıyılarında bulunduğu için Haliç deseni diye adlandırılmış. Orijinali İstanbul, Yeditepe. Evet. Mavi beyaz. Hata kabul etmeyen tek çalışma. O dönemlerde en zor bulunan renk mavi olduğu için hep özel parçalar hep mavi renkle boyamışlar. Bu da hayat ağacı. Baba, anne, bir de çocuklar. Evet. Bir de bizim burada her genç kızın çeyizinde bulunur. Aile bağları sağlam olsun, evlilikleri de bir ömür boyu sürsün diye. Kız tarafı erkek tarafına giderken ilk parçası budur. Hediye olarak. Ve daha sonra bunun üstüne kız tarafı kendi elbiselerini bırakır. Kızın kardeşi ya da babası erkeğe teslim eder. Kızım bundan sonra sana emanettir. Buyurun diye takdim eder. Ne kadar güzel. güzel. Çok anlamlı. Evet. Evet. Bak bu da Gagal Etit. Bu da Avanos'ta bulundu. Belki girişte görmüşsünüzdür. Evet, Evet. gördük. Evet. İnce belli, iri göğüslü, güçlü Anadolu kadını. O dönemlerde bu form rütbeymiş yani. O en büyük yüksek askerlere hep bunu verirlermiş. Bu da onu kapıda koydukları için çok büyük rütbeli bir arkadaşın evine geldik diye anlatırlarmış. Bir de gözyaşımız. Bunun da orijinali biliyorsunuz Ankara Medeniyetler Müzesi'nde sergilenir. Evet. 5 santim. Eskiden bizim burada kadınlar eşleri askere ya da gurbete gittiğinde gözyaşlarını içine damlatır. Ya. Eşi sağa dönerse eşine ikram eder. Eşi içermiş. Tabut da dönerse tabutun bir köşesine Oo. koyar. Güneşin buharıyla uçar gidermiş. Bu yine Ne kadar günümüzde anlamlı. mezarlıklarda çok bulunan şey. Doğru. İşte çoğu motifin anlamı var. Tabii. Bence en önemli parçalardan bir tanesi de bunlar. Evet, kesinlikle. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için Biz teşekkür ederiz. Ayrı ayrı Biz teşekkür Çok ederiz. keyifliydi Biz ya. teşekkür ederiz. Evet, top Tamam, sende. çok iyi oldu. Şimdi Hadi ben ne bakalım. yapacağım? Koy ayaklarını şuralara. Şuraya mı koyayım? Evet abi. Ha tamam. İki baş parmağının ortasına aşağı doğru yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş abla. Abla şimdi dışından sabit bir şekilde biraz bastır. Bak güzel oldu. Ne yapmak istiyorsun abla? Nasıl hissediyorsun? Bir şey değil mi? Çok keyifli ya. Kursuna gitmek isterim yani. Çok güzel. Şimdi iki elini böyle içeri koy abla. Şöyle. Yavaşça dışarı doğru aç. Evet, nasıl hissediyorsun? Aşırı mutlu oldum. Çok keyifliydi. Abi de o kadar tatlı ve iyi bir insan ki gerçekten mutlaka buraya gelin arkadaşlar. Kesinlikle dostlar. Ben Tanıyın buraya yani. Instagram adreslerini de bırakıyorum. Kesinlikle geldiğinizde direkt zaten bakın postane var. Postanenin direkt karşısından yukarı çıkıyorsunuz. İşlikbaşı Hemen şurada. Aynen. adı. Mutlaka uğrayın. Biz de aldık bir şeyler. Bu arada Valiler. içeriden eğer bir şey alırsanız denemek ücretsize geliyor. Haberiniz olsun. Dostlar biz çömlek yapımı deneyiminden sonra geldik. Göreme merkezde karnımızı doyurduk. Şöyle de bir bakıyorum etrafa da sıkıntı olmadan çıkalım yola. Şimdi abi saatlerimiz 3.30'a geldi. 3.30-4 arası Çavuşin'de olmamız lazım. ATV turu yapacağız. Hava da şansımıza güneşlendi. Bakalım nasıl olacak ATV turu. Bu arada muhteşem bir yerle kapanışı yapacağız. Çok güzel bir otel tuttuk. Çok da uygun fiyatlı denk geldi. Yani 2300 liraya spalı bir otel keşfettik burada. Uçhisar tarafında. Abi ben şunu anlamıyorum ya. Ardahan'da 2500 liraya öğretmen evinde kaldık. Hiçbir olanağı yoktu adam akıllı söylemek gerekirse. Yani kahvaltısı da çok güzel değildi. Beğenmedik. Şimdi burada dün gece kaldığımız yerin kahvaltısı muhteşemdi. 1500 liraya mesela oraya 1500 verdik. liraydı ama odası da gayet güzeldi. Ama şey varsa ne bileyim hani astımınız varsa o da biraz havasız olduğu için böyle taş kokusu var. Çok güzel kokuyor aslında. Ben Aynen. çok sevdim ama astımı olanları rahatsız edebilir. Onun dışında tertemizdi zaten ve kahvaltısı muhteşemdi. Patates kızartmasına kadar yapmışlardı. Evet bayağı doluydu yani. Çok keyifliydi orada Zengindi. kalmak. Bakalım bugünkü nasıl olacak? Gel bak şöyle gidelim. Dostlar ATV turundan önce size burayı göstermek istedim. Burası Çavuşin'in tam merkezi meydanı oluyor abi. Bakın sene 2020 tamam mı? Ocak ayıydı.
Benim bir yol arkadaşım vardı, Ali diye. Onunla beraber abi biz buraya gelmiştik. Şurada yukarıda, yanlış hatırlamıyorsam bak tam parmağımın ucunda. Orada çadırlarımızı kurup kalmıştık. Vay be. Yıllar sonra yeniden. 6 sene olmuş. Tam 6 sene. 6 sene sonra buraya gelmek farklı hissettirdi. Hatta şuradaki tam arabayı koyduğumuz yerin karşısında bir dükkan var. Orada büyük bir böyle baba vardı. Çay içmiştik orada. 6 yıl olmuş be. Bizim ATV turuna başlangıç noktamız da biraz aşağıda. Hazır buraya gelmişken 2 dakika buraya da uğrayalım dedik dostlar. Bakın şu açık bölümler var mesela. Oralardan arka tarafı da izleyebiliyorsunuz. Ben zaten o fotoğrafı da buraya koyacağım. Video yoktur da fotoğrafı da koyacağım. Sonra sabah orada uyandığımızda balonlar falan hep buralardaydı böyle. Ve şimdi göremiyoruz en kötü yanı. Belki bak hava şu an güzel. Belki yarın bir ihtimal olabilir gene. Tamam abi. Hazırlığımız sürüyor. Dostlar, Biz de birazdan gidiyoruz var işte. başlayacağız. İyi tamam hadi dikkatlice gelin hadi. Bir tık daha Bolu var mı abi ya? Masa gelenlerden biriyim. Persliler burada yaşamışlar. Hep savaşla uğraştıkları için savaş araçları da atlardı bunlar. Atın üstündeki asker öldüğü zaman at ne oluyor? Yılkı haline geliyor. Evet. Peribacaların arasında kendi başına dolaşıyor. Yani yılkı at oluyor. Kapadokya ismi oradan geliyor. Güzel atlar diyarı. O yüzden mi abi burada mesela şimdi Çin at yılı kutlanıyormuş galiba. Aynen. Ondan dolayı burası Aynen. Çinler Burası için de Kapadokya atlar diyarı olduğu için Çin'de de bu yıl at yılı olduğu için burada kutlanıyor. Çünkü Çinliler her yıl bir hayvan. İlk defa böyle bir etkinlik oluyor. Ben bunun arkası geleceğini düşünüyorum. At festivali olarak ilk defa yapılıyor. Daha önce balon festivali her yıl olur. Ağustos ayında olur. Balon festivaline gelmeni tavsiye ederim. tam o zaman yani buranın asıl gelme ayı Ağustos ayı oldu o zaman. En yoğun dönem doğru. Evet, şimdi tura başlıyoruz. İlk defa olacak benim merak Farklı bir deneyim olacak. Bakalım nasıl olacak. Hadi Çamurlanacağız bakalım. mı, çamurlanmayacağız mı? Göreceğiz artık. Hazır mıyız dostlar? En sevdiğim. Porch light flicker on the siding. Moths dancing like they know. Burası Kılıçlar Vadisi'ymiş. 10 dakika mola verdik dostlar. Fotoğraf balık. Dostlar ilk durağımız burası. Burada bakın görüyorsunuz eski şurada klasik araçlar da var. O klasik araçların önünde de konsept yaparak fotoğraf video çekiyorlar. Bu şekilde oluyor burası. Tabi buranın dönemi şu an değil. Buranın dönemi Ağustos ayları, Temmuz ayları o dönemlermiş. Old chair hums beneath me. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Buraya keşke daha fazla gün ayırsaydık dedim şu anda. Bir sonraki sefere daha da uzun böyle 20 gün, 1 ay Evet. Ya ben öyle bir şey Çömlek yapımı. istiyorum. Evet. sözümüzü aldık. Bir aylık mesela bir yer kiralayıp zaten işte freelance yapıyoruz. Olabilir, niye olmasın? Burada fotoğraflarımızı çektikten sonra yola devam ediyoruz. Hadi artık lastikler çamurlansın. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Burası Killik Vadisi. Killik. Buradayız. Tamamdır abi. Vadi, Killik Vadisi. Nasıldı? Çok güzel ya. Mikrofon nerede? Burada içinde. Gel şöyle bir bakış atalım. Aşağı nasılmış? Kolay gelsin ablam. Dostlar bakın böyle gözüküyor ortalık. Let the shadows play. Hava biraz rüzgarlı ama çiçek gibi bir hava var. Tadından yenmez bence şu an. Şu dönemlerde yani şu mevsimde. Gayet hoş duruyor ya. İyi ki geldik ve iyi ki
bu rotayı seçtik diyorum. İyi ki yani diyorum ya daha fazla zaman ayırmak daha güzel olurdu ama işte yaza nasip bakalım. Yaza da mutlaka geleceğiz dostlar buraya. Mola bitti dostlar. Devam. Asıl olaya geldik baba. Watch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, blank boards keep the time. Old chair hums beneath me, blank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Sağ yapıyorsun, sol yapıyorsun, kayıyor. Güzel kaç şey yaşayabilirsiniz. Kesinlikle. Baksana çok güzel bir gün batımı var şurada. Burada. Yani çok keyifli. Sürekli şu an üşüdüm ama bana hiçbir şey gelmiyor. Daha bir saat daha böyle gidebilirim yani. Hayat çok kısa. Old chair hums beneath me. Evet. Aşk hadisi. Aşk hadisi. Zıpla. Gel bir şey olmaz gel. Ne olacak? Bir şey olmaz ya. Agresif kullanıyor. Yani abi Doğru valla. normal. Aşk Vadisi'nde böyle Çek bakalım. Bir çek bakalım. muazzam fotoğraflar çekilebiliyorsunuz dostlar. Aşkım benim telefonun şeyi gitti. Ya dostlar bu arada ben fotoğraf çekiyorum, tamam mı? Benim 2 TB'lık hafızam var. Direkt saklama alanı doldu diyor. Bak şimdi. Burada çekeyim şimdi 1-2 tane fotoğraf. Bak bakayım aşkım. Bakın dostlar hemen. 2 TB'lık hafızam var. Bakın saklama alanım böyle yani. Neden böyle yapıyor anlamıyorum ya. Dostlar, yani burada gerçekten söyleyecek çok şey var da siz anlıyorsunuzdur umarım diye düşünüyorum bizim sevgili takipçilerimiz. Yaşamak lazım şu hayatı. Bugün üşürsün, yarın üşümezsin, yarın sıcacık olur ama şu anı, şu atmosferi gerçekten yaşamak, hissetmek gerekiyor. Yaşadıkça çok güzel coğrafyaların olduğunu görüyorsun. 10 gündür, 9 gündür geziyoruz. Yarın son günümüz. Artık yarın arabayı teslim edeceğiz ve dönüşe geçeceğiz. Gerçekten muazzam. Saat 4 gibi başladık dostlar. Bakın saatlerimiz 5.30. 1.5 saat oldu. Oo köpeğe bak. Kulakları fena dikmiş. Yani yaklaşık 1.5 saat falan sürdü. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hoşuma Çok gitti. memnun kaldık. Tavsiye ediyoruz burayı. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha çamurlu bir Söyleme diyorum ben. Abi, daha çamurlu bir ortam muhteşem olurdu. Daha çamurlu ben abi aksiyon, Ama şimdi, inanılmaz aksiyon. çok yağış dağılmamış galiba son dönemde. O yüzden çok çamur yok. Çamurlu olsaydı senin üstün başın batardı. Kuruydu yerler. Zaten Sonra battı da. kızardın bana. Derdin ki Yok ya. düzgün sürmedin. Düşünüyorum da bir daha bu anı kaç kere yaşayabilirim ki? Yani bir daha tabii ki geleceğiz ama şu anın tadını çıkarmak çok önemli. Ve gerçekten çok keyifli. Ben Kapadokya'ya bayıldım.
balonları göremedik. Görme şansımız olmadı hava şartlarından dolayı ama bir dahaki geldiğimizde inşallah göreceğiz. Vallahi hayat çok kısa. O yüzden yaşamak lazım. Tabii ki en önemlisi sağlık. Sağlığımız olduğu sürece her şeyi yapabiliriz. Çok şükür sağlıklıyız ve deneyimliyoruz. Görmediğim yerleri görüyorum. Gitmediğim yerlere gidiyorum. Kendimi zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Konfor alanımdan çok fazla çıktım. Çok benim yapabileceğim şeyler değildi ama yapıyorum artık. Ünes'in sayesinde de biraz bunu aştım tabii ki. Çok mutluyum. Umarım siz de konfor alanınızdan çıkmayı başarabilirsiniz. Çünkü konfor ruhun bataklığı gerçekten. Konfordan çıktığınız zaman her şey daha güzel olacak. Evet böyle ilk zamanlar böyle ay uy falan oluyor ama sonra şey oluyor, alışıyorsunuz ve keyif almaya başladıkça diyorsunuz ki ya evet konfor ruhun gerçekten bataklığıdır. O yüzden ne yaşarsanız yaşayın keyif alın. Bakın şu an üstüm alt oldu ve şey artık kıyafetim kalmadı. Yani bunlarla devam edeceğim ama olsun önemli değil çünkü yaşayamayacağım yani bu anı bir daha yaşayamayacağım. Niye üzüleyim ki? Kıyafetim battı yok şöyle yok böyle diye. Tadını çıkarın. Her anınızın tadını çıkarın. Her yaşınızın tadını çıkarın. Şu an 30 yaşındayım. Bir 60 yaşında bunlara bakıp çok mutlu olacağım. Ya da ileride çocuğuma göstereceğim çok güzel anılarım. Yaşadıklarım var. O yüzden mutluyum. Deneyimliyorum. Ben bunu yapmam, ben bunu yapamam dediğim şeyleri tek tek gerçekten başarıyorum ve bu benim için çok büyük bir şey. Eyvallah abi. Hoppa. Gel bakalım. Nasıldı? Çok güzeldi, çok keyifliydi. Geldik dostlar. Son of Warder Travel'da ATV turunu yaptık. Muazzamdı. Gerçekten muhteşemdi. Evet. Bir daha olsa bir daha yapardık abi valla. Çok güzeldi. Sevgili dostlar ATV turundan sonra kalacağımız odaya gelmiş bulunmaktayız. Buranın ben size Agoda linkini koyacağım. Gelmek kalmak isterseniz. Biraz odayı dağıttıktan sonra aklımıza geldi de şöyle bir güzel bir yatağımız var. Şurada bir koltuğumuz var. Şurada da bir masamız var. Çalışmalarımızı burada yapacağız. İçeride de jacuzzi'miz var. Gayet güzel bir oda. Buraya biz gecelik 2300 TL verdik. Gayet makul, gayet iyi bence. Özellikle şu koltuğun olmasını istedim. Çünkü biz bugün biraz işlere gömüleceğiz. Bizim haftalık günlerimiz var. Bazı günlerimiz çok yoğun oluyor. Yoğun geçiyor yani ajanstan iş geldiği için. Şimdi oturacağız. Sağlam bir şekilde çalışacağız. Belki kamerayı akşam yemeğinde de açabilirim. Açmazsam siz anlayın ki bu videonun sonudur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yarın artık son gün. Belki son gün videosu çekerim, belki çekmem. Daha kafamda net bir şey yok. Ona göre artık bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki macerada bay bay.